Evet, bugün son 2-3 gündür kanalımda çok fazla denk geldiğiniz MrBeast draması ile alakalı yeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Şunu peşinden söyleyeyim, önceki 2-3 günde çektiğim videoların yorumlarına baktığım zaman MrBeast draması ile hiçbir şekilde ilgilenmeyen insanların çok büyük tepkiler verdiğini görüyorum. Kanalım üzerinde her gün gündemle alakalı olarak farklı içeriklere yer verdiğim için bu içeriklerin tamamının herkes tarafından ilgi görmesi imkansız. Bunun bilincindeyim ve bu sebeple videonun başında bir uyarı yapmak istiyorum. Bu video global bir drama ile alakalıdır. Bu video MrBeast ile alakalıdır. Eğer global YouTube dramalarıyla veya MrBeast ile hiçbir şekilde ilgilenmiyorsanız bu videoyu izlemeniz için hiçbir sebep yoktur. Ama emin olun bu videoyu büyük bir merakla izleyecek, konuyu fazlasıyla merak eden binlerce belki de milyonlarca insan var. Bu yüzden bu konu sizin hiçbir şekilde ilginizi çekmiyorsa videoyu izlemeden kötü yorum yapmak yerine direkt olarak geçmeyi tercih edin. Evet, bu uyarıyı da yaptığımıza göre artık yavaş yavaş videoya geçebiliriz. Arkadaşlar, dün MrBeast ile alakalı çok büyük bir skandal patladı. Belki de MrBeast markası ilk defa tüketiciler tarafından güvenilirliği bu kadar çok sorgulanabilecek bir hale geldi. Peki dün ne oldu? MrBeast ile alakalı bu skandal ne? Yine aynı şekilde MrBeast markasının güvenilirliği neden sorgulanacak? İşte bugün konumuz bu olacak arkadaşlar. Dilim döndüğünce sizlere bütün detayları anlatmaya çalışacağım. Fakat öncesinde her gün video attığım bu düzende bana destek olmak istiyorsanız aşağıda bulunan butonlardan kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Artık gerçekten 2 milyon abone olmak istiyorum. Üşenmeyip lütfen şu butona tıklayın. Hadi şimdi lafı daha fazla uzatmadan videoya geçelim. Hem de bizim tarzımızda. Evet, öncelikle hiç bilmeyenler için MrBeast hakkında bu hafta kanalımda neden 3 yeni video geldi bununla başlayalım. Şimdi önceki 2 videoyu bilmeyenler için çok kısa bir şekilde özet geçeceğim. Bildiğiniz üzere MrBeast kanalı şu anda dünyanın en popüler YouTube kanalı. Bu kanalın popüler olmasıyla beraber kanalın baş kahramanı ve sahibi olan Jimmy ile beraber Jimmy'nin arkadaşları da dünya üzerinde çok büyük bir popülarite elde ettiler. İşte bu arkadaşlarından olan, hatta ekibin en eski üyelerinden biri olan Chris Tyson da geçtiğimiz günlerde çok skandal olaylara karıştı. Bu olaylarda Chris Tyson'ın 13-14 yaşındaki çocuklarla cinsel içerikli mentionlaşmalara girdiği, DM'leşmelere girdiği, hatta kimilerine göre daha da ileri götürdüğü iddia edilmekte. Hatta sadece iddia demeyelim, bunlardan bazıları da ayan beyan ortada. İşte bu iddialarla, bu kanıtlarla beraber Chris Tyson'ın varlığı inanılmaz derecede sorgulanmaya, yine aynı şekilde MrBeast'in ekibinden uzaklaştırılması için MrBeast'te de büyük linç kampanyası başlatıldı. Tam bu Chris Tyson konusu konuşulurken aşağı yukarı bütün insanlar MrBeast'in artık buna bir tepki vereceğini düşünürken MrBeast'in eski ekip üyelerinden biri olan Jack de konuyla alakalı olarak bir tweet attı ve attığı tweetinde şunu söyledi: Jimmy her şeyi biliyordu. İddia ettiği şey çok basitti. Jack amiyane tabirle Chris'in bütün olaylarını kabul ediyor. Bu olayları ekibin de bildiğini söylüyor ve yine aynı şekilde doğrudan ekip biliyor, haliyle Jimmy de biliyor diyordu. Şimdi Jimmy'nin Chris hakkındaki bu 13-14 yaşındaki çocuklarla olan muhabbetleri bilip yıllarca onu ekibinde tutması zaten başlı başına bir tartışma konusuydu. Sonra ne oldu? İnsanlar bu konuyu köpürtmeye devam ederken ve Chris Tyson olayı üzerinden MrBeast markasını yıpratmaya devam ederken MrBeast yani Jimmy X hesabı üzerinden konuyla alakalı olarak bir paylaşım yaptı. Yaptığı paylaşımda konuyla alakalı her şeyden çok rahatsız olduğunu ve bu konu yüzünden Chris'i MrBeast markasından uzaklaştırdığını ve yine aynı şekilde bu konu özelindeki farklı gelişmeleri de takip edeceğini alenen izleyicilerine söyledi. Ben de bu açıklamanın ardından çektiğim ikinci videomda bence bu açıklamayla beraber konunun MrBeast ile alakalı kısmı kapandı. Bundan sonra ne olacaksa Chris Tyson olur dedim. Fakat düşündüğüm gibi olmadı. Dün yine MrBeast ekibinin eski çalışanlarından biri MrBeast ile alakalı olarak 1 saatlik bir YouTube videosu yayınladı. Bu yayınlanmış olan 1 saatlik videoda MrBeast ve MrBeast markası ile alakalı olarak çok sansasyonel iddialar ortaya attı. Haliyle insanlar bu 1 saatlik videoya inanılmaz derecede ilgi gösterdiler ve işte o esnada da çok enteresan bir şey yaşandı. İlgili video YouTube tarafından shadow ban yedi. Bakın, bunu hiçbir şekilde %100 olarak kanıtlayamayız. Fakat ben bir YouTuber olarak şunu çok rahat bir şekilde söyleyebiliyorum. O videoda shadow ban var. Shadow ban olayını nasıl anlayabileceğinize dair Google üzerinden yapacağınız araştırmalarla binlerce makaleye denk gelebilirsiniz. Shadow ban ne demek? Çok kısa bir şekilde anlatayım. Sonrasında şu 1 saatlik videonun içerisinde iddia edilen temel başlıklara bir beraber girelim. Arkadaşlar, shadow ban aslında herkesin anlayabileceği dilde şu demek: bir videoyu YouTube'un bilerek sizlere göstermemesi, bir videoyu YouTube'un bilerek önermemesi, bir videonun izlenmesini YouTube'un bilerek engellemesi. Shadow ban'ı en anlaşılabilir dille bu şekilde sizlere anlatabilirim. Peki bu shadow ban yiyen 1 saatlik iddialarla dolu videonun içerisinde MrBeast'in eski ekip arkadaşı MrBeast ve markası hakkında neler anlatıyor? Arkadaşlar, gerçekten çok şey anlatıyor. Şimdi ortaya attığı iddiaları kategorilere ayırdım çünkü çok fazlalar ve yine aynı şekilde tamamına yer vermeyip sizlere gerçekten önemli olduğuna karar verdiğim başlıkları anlatacağım. İlgili videonun tamamında belki benim önem verdiğim şeyler size önemsiz gelebilir. Yine aynı şekilde benim önemsiz gördüğüm şeyler de size önemli gelebilir. Bunu peşinden söyleyeyim. Bu videonun en sonunda zaten ilgili videoya nasıl ulaşabileceğinizi de sizlere söyleyeceğim. Şimdi ilk olarak ortaya atılan iddiaların videolarla alakalı olan kısımlarından bahsedelim. Eski ekip arkadaşım MrBeast'in videolarındaki kastların bilerek seçildiğini, o kastlar özelinde anlatılan hikayelerin birçoğunun yalan olduğunu ve yine aynı şekilde bu fake kastlarla çekilen fake
fake videolarda çok fazla oynama olduğunu, çok fazla fake olduğunu dile getiriyor. Şimdi burada fake derken veya oynama derken sadece CGI teknolojisinden bahsetmiyorum. Ben MrBeast'in CGI teknolojisi kullandığını ve videolarının bazı yerlerinde çok büyük fake'ler olduğunu söylediğimde inanılmaz derecede linç yemiştim Türkiye'de. Hatta bugün bile bazı izleyiciler videolarımın yorumlarına gelip prim için MrBeast'e sallamıştın sen falan diyorlar. O video her YouTuber gibi tabii ki benim de izlenmek için çektiğim bir videoydu fakat yalan değildi. MrBeast videolarında gayet CGI teknolojisinden faydalanıyordu ve videolarında bazı fake unsurlar vardı. Üstelik bunu tek söyleyen de ben değilim. Belki ilklerden biriydim fakat sonrasında globalde bu konuyla alakalı olarak çok fazla video çekildi. Son olarak da eski ekip arkadaşı bunu alenen kabul etti. Ki bunu çektiği videoda böyle çok ufak kanıtlarla falan veriyor bu arada, haberiniz olsun. Neyse efendim, nerede kalmıştık? Demiştik ki sadece CGI teknolojisinden bahsetmiyor. Peki neyden bahsediyor? Mesela şundan bahsediyor. Sallıyorum, denizde 48 saat geçirme adında bir video yayınlıyor MrBeast. Bu videonun içerisinde sen teknede kalmış gibi kendini gösteriyorsun fakat sen o videoda teknede kalmadın. Sen o videoda prodüksiyonun kaldığı yan teknede gayet rahat bir şekilde kaldın diyor. Ve bunu da videolardan görüntüler koyarak kanıtlamaya çalışıyor. Yine aynı şekilde özellikle çok tutan içeriği olan yarışma formatlarında ekranda yanlış timerlar kullanıldığını, bazı yarışmacıların bilerek son saniyeye bıraktığını ve yine aynı şekilde videolarda MrBeast'in istediği gibi oynamalar yaparak zaman zaman videoların kaderinin kurguda belirlendiğini iddia ediyor. Şimdi bu benim nezdimde bir saatlik videoda videolar hakkında ortaya atılan iddialardı. Fakat bu eski ekip arkadaşının MrBeast'te en çok yürüdüğü mevzu abonelerine yaptığı satışlar, abonelerine kumar oynatması ve yine aynı şekilde abonelik çağrıları. Burası gerçekten çok ciddi iddialar içeren çok karanlık bir yer. Bunu peşinen söylüyorum. Şimdi eski ekip arkadaşı temelde şunu söylüyor. MrBeast abone sayısını arttırmak için alenen hile yapıyor diyor. Peki abone sayısını arttırmak için hile yapıyor cümlesinin alt metni ne? Mesela eski ekip arkadaş şunu söylüyor ki MrBeast izleyen herkes de bu cümleyi Jimmy'nin ağzından en az bir kere duymuştur. Kanala abone ol ve sonraki videoda olma şansını yakala. Videoyu çeken arkadaş bunun tamamen bir yalan olduğunu söylüyor. Yine aynı şekilde bir dönem MrBeast'in çok fazla yaptığı, videonun bir yerinde ara verip arkasında yüzlerce telefon göstererek işte bunlara bu kadar dolar harcadım. Eğer bunlardan birine sahip olmak istiyorsan işte şu kadar dakika içerisinde kanalıma abone ol. Veya yine aynı şekilde abone ol ve arkamda gördüğüm binlerce dolar harcadığım hediyelerden biri senin olsun. İşte eski ekip arkadaşı ilgili videoda bunların tamamının yalan olduğunu söylüyor. Hatta globalde YouTube'un tanrısı olarak kabul edilen PewDiePie'in MrBeast'in bu abone çağrısı yaptığı anlardan birini izlediği kesitini paylaşıyor ve PewDiePie o kesitte alenen bu duruma isyan ediyor. Bunun yasa dışı bir şey olduğunu söylüyor ve MrBeast'in bunu sürekli yaptığını söylüyor. Gülüyor ediyor, bildiğiniz makaraya vuruyor, dalga geçiyor yani. Sonrasında yine aynı şekilde bu bir saatlik videoda MrBeast'in çok fazla illegal çekiliş yaptığı iddia ediliyor. MrBeast bugüne kadar katıldığı podcast programlarında yine aynı şekilde kanalı üzerinde yaptığı canlı yayınlarda kitlesinin büyük bir kısmının çocuklardan oluştuğunu kabul eden biri. Eski ekip arkadaşına göre de çocuklardan oluşan bu kitleye sürekli olarak kumara teşvik yapıyor. Örnek vermek gerekirse mesela tişört imzalama canlı yayını yapıyor. İşte canlı yayında tişört olan insanlara imzalı tişörtünü yolluyor, sivitini yolluyor vesaire vesaire. Fakat canlı yayının birkaç yerinde şu yakalanıyor kameralara. MrBeast'in imzasını sivitlerin üzerine yanında bulunan arkadaşları da atıyor. Hatta sonrasında bu olay patlıyor. Bazı insanlar YouTube'da videolar yayınlayarak bu imzaların sahte olduğunu belirtiyorlar vesaire vesaire. Yine aynı şekilde bu arkadaşın iddialarına göre bu canlı yayınlar esnasında fake hediyeler ve fake ürün satışları da yaşanmış. Örnek vermek gerekirse MrBeast ve ekibinden ömür boyu köpek maması kazanan birinin daha sonra Reddit'te attığı bir postta 5 aydır bu konuyla alakalı hiçbir gelişme yaşanmadığını belirtmesi ve daha sonrasında yaptığı bu paylaşımın MrBeast'in PR ekibi tarafından kaldırılması çok fazla tartışılmış. Bir başka konu ise MrBeast'in artık dünyaca ünlü olan çikolata markası. Arkadaşın iddiasına göre MrBeast çikolatasının içeriğini 2024 yılında komple yenilemiş. Ama ve lakin bununla alakalı olarak izleyicilerine herhangi bir duyuru yapmamış. Yani şöyle söylersem muhtemelen daha iyi anlayacaksınız. MrBeast'in çikolatası ilk çıktığında MrBeast tarafından içerisinde sadece 5 malzeme olduğu ve sağlıklı olduğu pompalanıyordu algı olarak. Lakin 2024 yılında bu çikolatanın içeriği değişiyor. Fakat MrBeast'in önceki videoları, yani 5 malzeme var çok sağlıklı bu çikolata söylemlerinin olduğu videolar hala milyonlarca izleniyor. 2024 yılında yani günümüzde değişen içeriği ise hiç de o eskiden anlattığı kadar sağlıklı bir yapıda falan değil. Video içerisinde bu arada MrBeast'in hamburgerleriyle alakalı da çok fazla iddiada bulunulmakta. Fakat ülkemizde hamburger markası çok fazla bilinmediği için konunun oralarına girmek istemiyorum. Evet, özetle arkadaşlar, ilgili videonun içerisinde MrBeast ile alakalı gerçekten çok skandal iddialar var. Üstelik bu iddialar böyle üstü kapalı bir şekilde değil, alenen ayan beyan paylaşılmış durumda. Yani şunu rahatlıkla söyleyebilirim. MrBeast eğer çıkıp bir çürütme videosu yayınlamazsa veya şöyle dersem daha doğru olur, kendisini çok mantıklı bir şekilde izah etmezse, o video sosyal medyada olduğu sürece MrBeast'e duyulan güven bir daha hiçbir zaman eskisi gibi olmayacaktır. Mesela bana kalırsa o bir saatlik videonun en vurucu yeri MrBeast'in çocuklar üzerinden yaptığı abone ve çekilişlerle alakalı olan muhabbettir. Arkadaş o bölümde farklı kaynaklardan, farklı insanlardan desteklemeler yaparak MrBeast'in kitlesini çok iyi bir şekilde yönlendirdi
bildirdiğini ve insanlara aslında kumarbazların çok iyi bildiği bir duyguyu hissettirdiğini söylüyor. O duygu da nedir? Kazanmaya çok yakın olma hissi. Ya iddia dahil olmak üzere geçmişinde kumar oynayan herkes bu sözün ne kadar doğru bir söz olduğunu bilir. İnsanlar kumar oynadıkları esnada kazanmaya yakın olma hissine eğer kapılırlarsa ya batarlar ya çıkarlar. Ama çoğunlukla olarak batarlar. İşte kumar bu yüzden kötü bir şeydir. Kendini durduramayan insanların kumardan mutlu bir şekilde ayrılma ihtimali yoktur. İşte arkadaşın iddiasına göre MrBeast tam olarak bu duyguyu sömürerek bugün dünyanın en büyük YouTuber'ı oldu. Eğer kanalıma 10 saniye içinde abone olursan bu iPhone 15 Pro Max'i kazanabilirsin. İşte bu özellikle küçük çocuklar için tam olarak kendilerini kazanmaya yakın hissetme ruh halidir. Ve bu şekilde de izleyen 10 milyon insandan belki 100 binini, belki 500 binini, belki 5 milyonunu MrBeast bugüne dek kazanmıştır. Veya yine aynı şekilde arkadaşlar 10 saniye içerisinde açıklamalarda bulunan linkten şunu satın alırsanız satın alan her 10 bin kişiden 5 tanesinin kutusunun içerisine 100 bin TL bırakacağım. Bu yüzden açıklamalar kısmından 10 saniye içerisinde satın almayı unutmayın. İşte mesela bu kutuda eğer 100 TL'ye satılan bir kutuysa, yani herkesin alabileceği bir fiyattan satılıyorsa insanlara kendisini kazanmaya yakın hissettirir. Bu yüzden de emin olun çok fazla satılır. Arkadaşın iddiasına göre MrBeast bu duygu halinden çok fazla faydalanmakta. Ki dediğim gibi mantık çerçevesinde değerlendirdiğimizde de gerçekten çok mantıklı. Evet, bu bir clickbait değil veya bu izlensin diye atılmış bir başlık değil. MrBeast gerçekten bu sefer ifşa oldu. Konuyla alakalı olarak veya eski ekip arkadaşıyla alakalı olarak bence ilerleyen günlerde bir açıklama yapacaktır. Yapması da gerekiyor. YouTube'un neden Shadowban attığıyla alakalı da çok kısa bir konuşma yapayım. O kısımda boşlukta kalmasın. MrBeast şu anda YouTube'un global anlamda en büyük değeri. Yani evet, YouTube bir marka fakat MrBeast de YouTube'un içerisindeki en büyük marka. Bu yüzden YouTube'un kanıtlanmamış olaylarda MrBeast'i koruması kadar normal bir şey yok. Bunu yapması etik mi? Elbette tartışılır fakat yapma nedeni %90 ihtimalle bu arkadaşlar. Fakat MrBeast ile alakalı bu iddialar ilerleyen günlerde kanıtlanır ve herkesin kabul ettiği gerçekler haline gelir. İşte o zaman Shadowban olaylarını vesaire görmeyiz. Fakat şu aşamada rahatlıkla söyleyebiliriz ki YouTube global anlamdaki en büyük markasını şu anda korumakta. Evet, ilerleyen günlerde konuyla alakalı farklı gelişmeler yaşanırsa bir video daha çeker karşınızda olurum. Lütfen aşağıdaki yorumlar kısmından siz de bu konuyla alakalı veya ortaya atılan iddialarla alakalı düşüncelerinizi benimle paylaşın. Yine aynı şekilde videonun açıklamalar kısmında bu videonun içerisinde anlattığım 1 saatlik videonun da linki var. O linkten de ilgili videoya gidebilir, tamamını izleyebilirsiniz. Fakat şunu peşinden söylüyorum, o video her an kaldırılabilir. Yani linke tıkladığınızda bir anda karşınızda bir video bulamazsanız gelip bana kızmayın. Kısacası konu buydu arkadaşlar. Dilim döndüğünce sizlere anlatmaya, dilim döndüğünce özetlemeye çalıştım. Elbette atladığım kısımlar olmuştur. Elbette benim önemsiz gördüğüm fakat sizler için çok önemli olan kısımlar vardır. Bunlar için lütfen bağışlayın. Aynı zamanda sürçülisan ettiysek affola. Eğer videoyu beğendiyseniz aşağıda bulunan butonlardan kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Yarın yeni videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.